Bugün Rick and Morty'nin yeni 8. sezonunu sizlere özetleyeceğim ve hep beraber güzel dakikalar geçireceğiz. Ama videomuza geçmeden önce eğer kaliteli ve emek verilmiş videoları izlemek istiyorsanız sadece videoya bir like atın ve kanala abone değilseniz de abone olursanız güzel olur. Şimdiden teşekkürler. Artık lafımı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Sezonun ilk bölümünde Morty ve Summer bizlere yetişkin olarak gösterildi. Sanki farklı bir dünyada, farklı hayatlar yaşıyorlar gibiydi. Tabii olanlara anlam veremezken sonrasında neler olduğunu anladık. Meğerse büyük babaları, çocuklar onun şarj aletini aldıkları ve geri vermedikleri için onları cezalandırmış ve bir Matrix'in içine hapsetmişti. Onlar da buradan kurtulmak için Matrix'in şifresini çözmeye çalışıyorlardı. Onlar Matrix'teyken Rick ise uyuyakalmıştı ve çocuklar Matrix'e tam 17 yıl geçirmişti. Tabii gerçek dünyada bu zaman çok daha kısaydı. Neyse neticesinde Summer Matrix'te kurduğu imparatorluk sayesinde şifreyi çözmeyi başardı ve kardeşiyle birlikte Matrix'ten kurtulmayı başardı. Onlar gerçekliğe döndüğünde büyük babaları da uyandı ve onların hafızasını silmeye kalkıştı. Çünkü çocuklar orada tam 17 yıl geçirmişti ve artık birer çocuk değillerdi. Tabii çocuklar bu duruma karşı çıktı. Yapamazsın, edemezsin diyerekten Rick'i analarına şikayet ettiler ve Rick ise onları öylece bıraktı. Artık onlar çocuk bedenine hapsolmuş birer yetişkindi. Tabii çocuklar tüm bu tecrübeyle birlikte gerçek hayatlarını çok daha kolay yaşayacaklarını ve daha rahat geçireceklerini düşünüyorlardı. En azından Summer'ın düşüncesi tam olarak böyleydi. İlk aşamalarda her şey yolunda gibiydi. Summer hatta annesiyle birlikte çok güzel zamanlar geçirdi. Morty de Rick'le birlikte güzel zamanlar geçiriyordu. Ama tabii bu çok fazla uzun sürmeyecekti. Çünkü bir yerden sonra bizim çocuklar kafayı kırmaya başladı. Summer artık dengesiz davranıyor ve saygısızca hareketler yapıyordu. Annesi ise bundan bıktı ve onun hafızasını silmeye çalıştı. Tabii bu durum Summer'ın kaçmasına yol açtı. Morty ise Rick'e bir tuzak kurdu ve onu bir şekilde bayılttı. Ardından da onu kendi Matrix'ine hapsetti. Sonra da Rick'le birlikte yaptığı savaş arabasıyla şehrin enerji merkezine doğru yola çıktı ve ortalığı birbirine kattı. Matrix'te yaşadığı zamanlarda bir askerdi ve askerlik zamanlarında yaşadığı travmalar onun peşini gerçek hayatında da bırakmadı. Yani böylelikle contayı yaktı ve ortalığı birbirine kattı. Bu sırada Summer ve annesi ise bir şekilde aralarını düzelttiler. Ama tam bu sırada haberlerde Morty'nin ortalığı dağıttığını gördüler. Summer ise onun neden böyle davrandığını bildiği için Morty'yi durdurmak için yola koyuldu. Morty tam nükleer tesise girmiş. Her şeyi bitirecekken Summer ortaya çıktı ve onu durdurdu. Ardından onunla konuşup işleri tatlıya bağladı. Bu sırada Rick de kendi Matrix'indeki şifreyi çözmüş ve tekrardan gerçek dünyaya dönmüştü. O da bizim çocukların yanına gitti ve her şey tatlıya bağlandı gibi göründü. Ama son anda binadaki kolonlardan biri nükleer tesisin üstüne düştü ve olaylar karıştı. Ama Rick'in müdahalesi sayesinde her şey tekrardan tatlıya bağlandı. Bölümün sonunda da bizim çocuklar artık tekrardan çocuk olmak istedi ve Rick onların hafızasını sildi. Yani böylelikle her şey güzel bir şekilde son buldu. Bir sonraki bölümün ilk sahnesinde ise suikastçı uzaylılar toplanmış ve yeni bir suikastin planlarını yapıyorlardı. Görevlendirecekleri eleman ise Rick'in kızı Beth Sanchez'di. Ama Beth bu uzaylıların toplantılarından sıkılmış ve onlar bir karara varmadan önce kendi kararını kendi vermiş ve suikast planına kendi kendine başlamıştı. Neticede tüm zorlukları atlattıktan sonra indirmesi gereken bu böcek uzaylıların kraliçesinin odasına girdi. Ama ondan önce başka birinin onun işini bitirdiğini öğrendi. Ve hemen ardından böcek uzaylılar olay mahalline baskın verdi ve bu suikaste bizimkinin üstüne kaldı. Tabi aslında o da aynı şeyi yapmak istiyordu ama ondan önce başkası davranmıştı. Ardından uzaylılarla arasında çatışma başladı ve kaçmaya çalıştı. Atlarında çalıştığı suikastçılar birliğinden destek istedi. Ama bu göreve onaysız bir şekilde çıktığı için onlar bizim Beth'e yardım etmedi. Tabii böylelikle tek bir çaresi kaldı. Babasını aramak. O da bunu yaptı hayatını kaybetmemek için. Ve Rick koşa koşa kızını kurtarmaya geldi. Tüm böcekleri indirdiler ve oradan kaçmayı başardılar. Ardından Rick Beth'i suikastçılar toplantısının tam ortasına bıraktı. Aslında Beth bunu istemiyordu. Çünkü babasının onu kurtarmaya geldiğini kimsenin öğrenmesini istemiyordu. Rick de bunu biliyordu ama sırf puştuk olsun diye kızını herkesin önünde bıraktı. Ardından oradaki elemanlarla aralarında biraz tartışma gerçekleşti ve Rick'in söylemleri Beth'in bu topluluktan atılmasına neden oldu. Ama sonrasında Beth kendi adını aklamak adına kraliçeye yapılan bu suikasti kimin yaptığını öğrenmek için bir araştırmaya girdi. Tabii Rick de ona bu yolculukta yardımcı oldu. Araştırmanın neticesinde ise aslında böcek kraliçesinin hayatını alan kişinin onlardan biri olan bir profesör olduğunu öğrendiler. Bu eleman kendi ırkının zayıf olduğunu düşünüyor ve bu yüzden bir süper asker serumu geliştiriyordu. Kraliçeye ise bu serumu herkese yayması için istekte bulunmuştu. Ama kraliçe bu durumu reddedince eleman hiddetleniyor ve onun hayatını alıyor. Yerine de kraliçe gibi görünen bir robotu koyuyor. Sonra da yaptığı kötü plana göre bu robot kraliçe yardımıyla kraliçenin doğum günü için tüm halkı bir yerde toplayacak ve bu virüsü tüm halka yayacaktı. Aslında bu şey harbiden de güçlüydü.
böcekleri harbiden güçlü bir hale getiriyordu. Ama bir yandan da akıllarını kaybetmesine neden oluyordu. Bu yüzden bizimkiler onu durdurmak için elinden geleni yapacaktı. Hatta bu yolda bunu istemeyen başka bir böcek askerler grubuyla birlikte müttefik oldular. Çetin bir savaş verdiler. Bu savaş sırasında Beth yaralandı ve bu virüse maruz kaldı. O da yavaş yavaş böcek bir canavara dönüşmeye başladı. Ama tabii Rick kızını bu durumdan kurtarmak için elinden geleni yaptı ve onu beyni sayesinde kurtardı. Ardından da kötü böcek doktorun yaptığı tüm planlarını başına çaldılar ve onu indirmeyi başardılar. Ardından da her şey tatlıya bağlandı. Beth isyancı grup tarafından madalya aldı ve tekrardan gruba alındı. Ama bir sonraki gün yeni maceralar bizimkileri bekliyordu. Rick ve Morty uzayda küçük bir yolculuğa çıkmıştı. Ama bu yolculuk sırasında uzay çöplüğünün içinden geçerken çöplerden biri bizimkilerin aracına zarar verdi ve onlar da tamir etmek zorunda oldukları için bir gezegene indi. Rick indiği gezegende bir mısır tarlasına geldi. Ama normal mısırlar değildi tabi. Değişik şeylerdi. Hemen ardından da başka bir Rick ortama geldi ve bizimkilere silah çekti. "Çıkın gidin lan buradan" diyerekten bizimkileri tehdit etti. Rick de "Çok konuşma kardeşim. İşimizi halledip hemen buradan toz olacağız" dedi ve araçlarını tamir edip oradan uzaklaştılar. Ardından ise hikayemiz bu gezegendeki Rick üstünden devam etti. Elemanın yaşadığı gezegen aslında Morty klonlarının yaşadığı bir yerdi. O da bu yerde kendi kendine bir çiftçi gibi yaşıyordu ve biraz depresyonda gibi görünüyordu. İlerleyen sahnelerde Morty'lerin kurduğu bir bara gitti. Ama Morty'ler tarafından pek de sevilmiyor gibi görünüyordu. Tabii bir Morty dışında. Barmen olan Morty ona biraz daha sempatik yaklaşıyordu. Onlar burada vakit geçirirken bir anda mekana bir sürü Rick geldi ve ortalığın içinden geçti. Birçok Morty'yi yakaladılar ve gemilerine koydular. Buradaki Rick'in ise kendilerinden biri olmadığını anladıklarında onu vurdular ve mekanını da harap ettiler. Tabii Rick uyandığında ve bir şekilde kendini tedavi ettikten sonra bu elemanların mekanını telef ettiğini gördü ve fazlaca kızdı. Ardından da intikamını almak için onların izini sürdü. Ve neticede bu arkadaşların yerini buldu. Bu elemanlar meğerse büyük bir topluluk kurmuştu. Bu arkadaşların hepsi birer klondu. Eski yok olmuş Hisar'dan arta kalanlar. Buradaki klon Rick'lerin başkanı Morty'leri diğer Rick'leri yakalatıyor ve onların kanlarını kullanarak yeni Morty'leri klonlamaya çalışıyordu. Yani bir şekilde yeni kendi Hisar'ını kurmanın peşindeydi. Ama klonlamayı hiçbir şekilde başaramıyorlardı. Neyse ardından dediğim gibi Rick mekana geldi ve ortalığın içinden geçti. Tabii Rick'in bu yolculuğunda ona biraz daha samimi davranan o bardaki Morty de vardı. Birlikte güzel ilerlediler. Ama sonrasında bu çakma Rick'lerin başkanı Morty'lerin içinde yaşayan Rick'in bir klon olmadığını anladı ve onun eski Hisar'daki Morty klonlayıcısı olduğunu anladı ve onu yeni Morty klonları üretmek için kullanmaya çalıştı. Rick bir süre ona yardım eder gibi yaptı. Bir Morty klonu yarattı ama canavar versiyonunu. Tabii bu yaratık ayıldığı anda her yeri dağıtmaya başladı. Rick'in planı da buydu. Rick'in tek bir hedefi vardı. Buranın içinden geçmek. Gerekirse kendi hayatı da yok olsa da. Çünkü aslında geçmişte yaptığı şeylerden pişmandı ve hayatını kaybetmek onun için bir kurtuluştu belki de. Bu yüzden dişini tırnağına taktı ve bu mekanı yok etmek için elinden geleni yaptı. En sonunda da Morty'leri bir gemiye yerleştirdi ve onları özgür kıldı. Kendi de burayı yok etmek için elinden geleni yaparak nihayetinde başarılı oldu ama neticede kendi hayatını da kaybetmiş oldu. Yani sonunda onurlu bir sona varabildi. Bölümün son sahnesinde ise onun yakın arkadaşı olan Morty geldi ve onun naaşını evinin önüne gömdü. Ve bu bölümde bu şekilde son buldu. Sonraki bölümde ise Paskalya bayramı gelmişti ve evin reisi Jerry evin her yerini süslemeye başlamış ve bu bayramı ailesiyle kutlamak için elinden geleni yapıyordu. Ama Paskalya'yı Jerry'den başka kimse önemsemediği için nihayetinde işlerini yapmak için Jerry kendi kendine bir yolculuğa çıktı. Ama arabayla gittiği bu yolculukta devasa tavşan tipli bir yaratığa çarptı ve onun hayatını aldı. Ama bu elemanın cesedini de alıp Rick'e götürdü. "Bu ne oğlum böyle?" dedi. Yaşayacak mı diye ona sordu ama tavşancık çoktan hayatını kaybetmişti. Hemen ardından ise Jerry tuhaf davranmaya başladı ve Rick bir şeyler olduğunu anlamaya başladı. Ondan aldığı kan örneğine baktığında Jerry'nin yavaş yavaş bu tavşan yaratığına dönüştüğünü anladı. Yani Jerry'nin çarptığı o yaratık normal bir şey değildi. Paskalya'nın ruhu gibi bir şeydi. Tabii Rick bu durumu daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Hayatını kaybeden tavşanın üstünde haç bir kolye bulmuştu ve bu kolyenin nereden geldiğini araştırmak için bazı yerlere gittiler. Ve neticede Paskalya'yı tuhaf bir şekilde kutlayan bir köye vardılar. Ve sonra da Paskalya için yapılmış bir yapıda bir Paskalya yumurtası buldular. Rick bu nesnenin Andromeda'dan geldiğini düşündü. Tam bu sırada ise Hristiyan uzaylılar çıka geldi ve bizimkilerle o yumurta için savaşmaya başladı. Tabii Rick hepsinin içinden geçti. Ama elemanlardan biri yumurtayı çalmayı başardı. Rick onların nereye gideceğini bildiği için çok dert etmedi aslında bunu. Ve doğrudan Andromeda'ya doğru yolculuğa çıktılar. Bu sırada Jerry ise yavaş yavaş dönüşüyordu ve ortalığı birbirine katmaya başlamıştı. Rick ve Morty ise asıl mekanı buldu. Mekana girdiklerinde oturma organları ön taraflarında olan değişik uzaylı ırkının bu tavşanı tasarladığını ve kitleyi yok etmek için başka gezegenlere gönderdiğini anladılar. Yani bu elemanlar
böyle güçlü bir Paskalya tavşanı ruhu yaratmış ve onu bir yumurtaya hapsetmişlerdi. Ve istedikleri gezegene gönderiyor ve insanlara bulaştırıyorlardı. Bu tavşanın asıl gücü ise insanları cinselliğe yönetmek ve nüfusu fazlaca arttırıp tüm kitleyi imha etmekti bu şekilde. Tabii bizimkiler onlara engel olmaya çalıştı. Bu sırada Hristiyan tipli uzaylılar da geldi ve onlar da aslında bu yaratıkları durdurmaya çalışıyordu. Yani aslında bizimkilerle bu uzaylıların istediği aynı şeydi. Neyse sonrasında biraz daha ortak bir şekilde savaşmaya başladılar ve savaşa devam ettiler. Rick, Paskalya ruhunu hapsedebileceği bir yumurtayı aldı ve onunla birlikte dünyaya vardı. Jerry'nin içindeki tavşan canavarı çıkarmak için kendi yarattığı teknolojiyle bu yumurtayı kullandı ve bunu başardı. Ama bu yaratığı yaratan uzaylı dünyaya geldi ve yine ortalık karıştı. Herkes sıra sıra bu yaratığa dönüşüyordu. Ama neticede Hristiyan uzaylının mekana gelmesi ve bizimkilere yardım etmesiyle mutlu bir sona erdi. Paskalya tavşanının ruhu hapsedilmiş ve her şey tatlıya bağlanmıştı. Yani bu şekilde bizimkiler Paskalya'yı kurtardı ama ondan nefret etmeyi bırakmadı. Bir sonraki günde bizimkileri yeni maceralar bekliyordu. Rick ve Morty uzayda bir gezintiye çıktı. Ama bu sırada uzayda kendi halinde ilerleyen büyük bir gemiye rastladılar. Ve ne var ne yok diye kontrol etmeye gittiler. Oraya gittiklerinde Rick, bu geminin kendi dünyası yok olmuş ve yeni bir dünyaya yolculuğa çıkmış olan zengin bir uzaylı ırkına ait olduğunu anladı. Ve bu elemanlar uyurken onların kasasındaki parayı araklamak istedi. Ama Morty bu durumun pek de etik olmadığını düşündüğü için ona karşı çıkmaya çalıştı ve aralarında geçen tartışma yüzünden kontrolsüz bir patlama gerçekleşti ve tüm uzaylılar uyanmaya başladı. Ama Rick o paraları almaya niyetliydi ve diğer elemanlar uyanmadan kendini onların uyku kapsülüne yerleştirdi ve Morty'ye de bunu yapmasını söyledi. Bu sayede o uzaylılar gibi davranacak ve onların arasına sızarak nihayetinde parayı elde edecekti. Planı hayata geçirdiler ve tüm uzaylılar uyandı. Ama Rick'in kapsülünün başına iki ebeveyn geldi. Rick'in kapsülündeki kişi aslında bu elemanların çocuğuydu ve kapsüldeki kişinin bir çocuk olması gerekiyordu. Ama Rick'le karşılaşınca kapsülde bir arıza olduğunu ve çocuklarının hızla büyüdüğünü düşündüler. Yani Rick'i hala çocukları zannediyorlardı. Tabii Rick de bu durumu kullandı. Morty ise pek de iyi olmayan bir kapsül seçmişti. İşçi sınıfına ait bir kapsüle girmişti ve uyandığında mecburen direkt çalışmaya başladı. Ama bu durumdan şikayetçi olduğu için kurtulmak için elinden geleni yaptı. Ve konuşmaları pek istemese de alt sınıfı üst sınıfa karşı kışkırtmış oldu. Ve böylece bir ayaklanmaya neden oldu. Rick ise bu sırada güzel vakit geçiriyordu ve çakma ailesiyle iyi geçiniyordu. Morty onu bir şekilde buldu ve bu durumdan kurtarmasını söyledi. Yani artık buradan gitmek istiyordu. Ama Rick o parayı almadan gitmeyecekti ve işleri iyice uzattı. Neticede ise alt sınıf üst sınıfa karşı bir suikast düzenledi. Ortalık karıştı. Bu kargaşa sırasında ise Rick ailesini korumak istedi. Bu yüzden para kasasına girmek ve orada saklanmalarını sağlamak istiyordu. Ama para kasasına girdiklerinde kasanın bomboş olduğunu gördüler. Tabii herkes bu duruma şaşırdı. Ama sonra kamera kayıtlarını incelediklerinde Rick'i gerçek çocuğu zanneden elemanların gerçek çocuğu önceden uyanmış ve kasadaki tüm paraları başka işçi sınıfından bir elemanla birlikte çalmış ve kumar gezegenine kumar oynamaya gitmişti. Tabii elemanlar bunu öğrenince fazlaca sinirlendi ve herkes paranın peşine düştü. Tabii Rick'in gerçek çocukları olmadığını da anladılar. Neyse tüm vatandaşlar paranın peşine düştüğünde ortalık karıştı. Herkes birbirini katletti. Geriye kalanlar ise kalan parayı bir şekilde bölüştü. Parayı çalan çocuğun ailesi de çocuğun ağzına iyice etti. Rick de onlara yardım etti ve gemilerine tekrardan yerleştirdi. Ve böylelikle onlar da kaldıkları yolculuğa devam etti. Bizimkiler de kendi yollarına gitti ve bu macerada sonlandı. Bir sonraki bölümde dünyadaki Beth ve uzaydaki Beth'in yorucu hayatları bize gösterildi. Artık hayatlarından bıkmış ve monoton bir şekilde yaşıyorlardı. Bu sırada Rick, Morty, Summer ve Jerry ise bir Luna Park'a gitmek için hazırlanıyorlardı. Tabii bu durum için uzaydaki Beth ve dünyadaki Beth de geldi. Yani bu aslında bir aile günü olacaktı. Ama Beth'ler fazla yorgun oldukları için Luna Park'a gitmek istemedi ve bizim çocuklar onlar olmadan gitti. Bu Luna Park'ı dünyadaki Luna Park'lara hayran olan bir uzaylı tasarlamıştı. Rick de buraya sürekli övüyordu. Ama tekrar gittiklerinde buranın fazlaca sıkıcı bir hale geldiğini gördüler. Ama Rick gerçek Luna Park'ın peşine düştü. İstediği o dehşet verici yeri aradı. Bu arayışın neticesinde ise Luna Park'ın tasarımcısını buldu. Onunla tanıştı ve bu elemanın değişik yaratıklar yaptığını keşfetti. Onu birileri buraya tutsak etmiş ve çıkmasını engelliyordu. Ama Rick onu serbest bıraktı ve onları gerçek Luna Park'a götürmesini istedi. Ve bizim çocukları bu eleman da götürdü. Harbiden harabe ve fazlaca tehlikeli bir yerdi. Ama bizim takım genel olarak böyle şeylerden haz aldığı için onlar için biçilmiş kaptandı burası. Bir süre güzel vakit geçirdiler. Ama bir yerden sonra Rick'in telefonu çaldı ve karşı komşusunun 911'i aradığını gördü. Yani evde bir sorun vardı. Bu sorun da Beth'lerin başının altından çıkıyordu. Beth'ler yaşadıkları hayattan sıkılmıştı ve bu yüzden bir çıkış yolu arıyorlardı. Bu sırada uzaylı Beth kendinde gençleştirme aleti olduğunu söyledi diğerine ve bir şekilde birbirlerini çocukluk hallerine geri döndürdüler. Ama onların çocukluğu bir facia gibiydi ve ortalığın içinden geçtiler ve yaramazlıkları sırasında komşularına fazlaca zarar verdiler. Neyse Rick
Rick nihayetinde olay mahalline vardı. Onları durdurmak için elinden geleni yaptı. Ama Beth'ler harbiden fenaydı. Ve Rick'i bir şekilde yaşlandırmaya başardılar. Ve ihtiyar Rick'i bir güzel dövdüler. Ama neticede bir şekilde barışmayı başardılar. Ve Rick eski haline geldi. Tabii kızlar da. Yani burada her şey tatlıya bağlandı. Ama Luna Park'taki bizim çocuklarınsa başı dertteydi. Çünkü Luna Park'ı kuran eleman kafayı yemişti. Ve her yere koca kafalı zombiler yaydı. Tabii ortalık karışınca bizimkiler buradan kaçmak için elinden geleni yaptı. Zor olsa da başarılı oldular. Dünyaya geri döndüler. Ve bir macerayı da atlatmış oldular. Ama bir sonraki günde bizimkiler tekrardan başlarına bela açacaktı. Hep birlikte güzel bir film izliyorlardı. Ama filmin finali onları memnun etmediği için Rick, Morty ve Jerry filmin yapımcısı olan James Gunn'ın yerine gittiler. Ve ona boktan bir film yaptığını söyleyerekten çemkirdiler. Ardından sıradaki filmin taslağını ondan aldılar ve hep birlikte eve gittiler. Rick bu filmi daha güzel bir hale getirmek için bir makine icat etti. Ardından film taslağını kullanarak kendi eklemeleriyle birlikte filmi güzelleştirmeye çalıştılar. Ama senaryo üstünde fazlaca oynayınca makine çıldırdı ve bizim çocukları filmin içine aldı. Bizimkiler artık filme ait bir karakterdi ve film final yapmadan buradan çıkış yoktu. Bu yüzden filmin güzel bir final yapması için ellerinden geleni yaptılar. Jerry ise bir yazar olarak makinenin başında onlara yardımcı oldu. Bizimkiler filmin kötü adamını tekrardan hayata getirmek için uğraşırken filmin kötüsü Morty haline geldi. Morty bir kaktüs adama dönüştü. Rick ise robo ağaçların yani filmin iyi karakterlerinin içine sızdı. Bu sırada James Gunn ise Rick'in kim olduğunu öğrendi ve onun ondan daha iyi bir film yazamaması için Rick'in yaptığı aleti çalmaya kalkıştı. Ama tabii sonunda Jerry ona engel oldu ve ardından yazarlık yeteneklerini konuşturaraktan bizim çocuklara yardımcı oldu. Ve nihayetinde Rick ve Morty her ne kadar zorlansa da bu macerayı da bitirdiler ve gerçek dünyaya dönmeyi başardılar. Filmin son sahnesinde James Gunn, Rick ve Morty'nin yaptığı bu hikayeyi çalmayı başardı ama sonunda o da paket oldu ve hikaye rafa kalktı. Sıradaki bölümde ise Jerry sabah kahvaltısını yapıyordu. Bu sırada ev halkı ise kendi halinde takılıyordu. Ama sonrasında sahneye başka bir Jerry daha girdi ve işler karışmaya başladı. Kahvaltı yapan sakallıydı. Diğeri ise sakalsız. Sakalsız olan aslında bizim normal Jerry'mizdi. Tabii o sakallı Jerry'yi görünce onu kovalamaya başladı. Ardından yakaladı ve olanları öğrendi. Meğerse bu arkadaş da gerçekten de bir Jerry'ydi. Yani bir klon falan değildi. Ama başka bir boyuttandı. Meğerse bu eleman boyutlar arası çatlakların yerlerini öğrenmiş ve bu sayede böyle bir gezintiye çıkmıştı. Ve sonrasında bizim Jerry'yi de bu yolculuğa davet etti. İkisi de Jerry'ydi ve birbirlerine güveniyorlardı. Bu yüzden bu yolculuğa çıktılar. Birlikte güzel vakitler geçirdiler. Ama vakit dolduktan sonra bizim Jerry artık evine gitmek istedi. Ardından ise geri dönüş yolculuğuna başladılar. Ama bu yolculuk sırasında Rick'in açtığı bir portaldan geçmeleri gerekiyordu. Ama zamanlamada bir yanlış yaptıkları için onu kaçırdılar ve istemedikleri bir yoldan gitmek zorunda kaldılar. Bu yol boyutlar arası paralı bir yol gibi bir şeydi ve yolu kuranlar Jerry'lerdi. Diğer boyutlardan gelen Jerry'ler kendilerine bir topluluk oluşturmuşlardı ve bu yoldan haraç kesiyorlardı geçenlerden. Tabii bizim çocuklar istemeye bu yoldan ilerledi. Ama sakallı Jerry bu elemanlarla geçmişte sıkıntılı anlar yaşadığı için bu arkadaşlar bizimkileri sakallı Jerry'nin boyutuna götürdü ve boyut kapısını üstlerine mühürledi. Sonrasında ise sakallı Jerry'nin neden bir gezgin olduğu ortaya çıktı. Meğerse çok havalı olduğu için falan değilmiş. Eleman boyutlar arası gezintiyi bulduğunda eve biraz geç gitmiş. Geri döndüğünde karısı başka bir elemanla evlenmişti. Ve onlarla yüzleşmemek için ise uzun bir süre boyunca gezintisine devam etmişti. Tabii kendi boyutuna hapsolunca gerçeklerle yüzleşmesi gerekti. Bizim Jerry'nin de onu teşvik etmesiyle birlikte ailesiyle yüzleşti ve her şey tatlıya bağlandı. Bu boyutun Rick'i ise bizimkilere yardım etti ve onların kapısını açtı. Bizim çocuklar yolculuklarına devam etti. Ama yine de bizim Jerry'nin kendi boyutuna gitmesi için o paralı yoldan geçmesi gerekiyordu. Ve kaçak bir şekilde bu yoldan geçmeye çalıştılar. Ama kötü Jerry'lere yakalandılar ve onlarla kötü anlar yaşadılar. Ama bu kovalamacı sırasında bizim çocuklar kötü Jerry'lerin başkanını indirmeyi başardı ve onu sonsuzluğa uğurladı. Nihayetinde ise Jerry'miz evine kavuştu ve diğer Jerry ise yolculuğuna devam etti. Bir sonraki bölümde küçük çekirdek ailemiz kahvaltı masasında oturuyordu. Ama sonra bir anda Morty'nin telefonu çaldı ve arayanın Morty'nin oğlu olduğu anlaşıldı. Eğer önceki sezon videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Morty'nin uzaylı bir bebeği olmuştu ve bu çocukcağız büyümüştü. Ama farklı bir uzaylı ırkından olduğu için zaman onun için hızlı geçiyordu. Artık bir hastanede ölüm döşeğindeydi ve Morty'yi son anlarında görmek istiyordu. Ama bizimkiler onu aslında hiç de sevmiyordu. Çünkü Morty'nin ve ailesinin ne kadar kötü ebeveynler olduğunu anlattı.
anlatan uzunca bir kitap yazmıştı ve bu kitap sayesinde parayı kırmıştı. Ama Morty son anlarında onun yine de yanında olmak istedi ve onun yanına gitti. Bu arada Rick ve Summer ise önceden rezervasyon yaptıkları kahin konseptli bir restoranta gittiler. Buradaki şefler müşterileri daha restoranta gelmeden onların ne yemek isteyeceğini önceden biliyor ve yemeklerini hazırlıyordu. Bizimkiler oraya gitti ve yemekleri önlerine geldi. Ama Summer'ın önüne gele gele basit bir avokadolu tost geldi. Tabi Summer ben bu kadar da basit değilim, yanlış tahmin ettiniz diyerekten kahinlerin yanına gitti ve ortalığı karıştırdı. Rick ise kahinlerden hoşlanmıştı ve bir süre onlarla takılmak istedi. Ama Summer'ın inatçı kişiliği kahinlerin yanıldığını göstermek için ortalığı karıştırdı ve kahinleri Rick'ten kaçırdı. Ama nihayetinde her şey tatlıya bağlandı. Bu kovalamacının sonunda kahinler bir sosisli kamyonuna sahip oldu. Summer ise aslında istediği yiyeceğe kavuştu. Bir sosisli sandviç. Yani bu seçim de biraz basit aslında ama Summer işte. Neyse bu sırada Morty ve oğlu ise kendilerince vakit geçiriyordu. Morty'nin oğlu son anlarında annesini görmek istedi. Ama bildiğiniz gibi onun annesi gerçek bir kişi değildi. Bir robottu ama yine de Morty'nin oğlu onu görmek istiyordu. Tabii durum böyle olunca yolculuk başladı. Rick bu elemanın annesini kendi çöp diyarına atmıştı. Bizimkiler de oraya gitti ve Rick'in oraya kurduğu Kurtaratör adındaki bir yapay zekadan yardım istediler. Bu eleman Rick'in yanlışlıkla attığı değerli şeyleri toplayacak ve Rick'e haber verecekti. Yani yapım amacı buydu. Ama bu eleman Rick'e yanlış bir şeyin raporunu verip Rick'ten azar işitmemek için değerli gördüğü her şeyi çöp haline getiriyordu ve böylelikle Rick'le muhatap olmak zorunda kalmıyordu. Yani hayatta kalmak istiyorsalar bizimkiler kaçmak zorundaydı. Kaçış sırasında nihayetinde yer altında çöpten bir şehir buldular. Bu yapay zekadan kaçmaya çalışan tüm değerli çöpler burada yaşıyor ve Kurtaratör'den kaçıyordu. Neyse sonralarında Morty'nin oğlu annesini gördü ve onunla duygusal bir konuşma gerçekleşti tek taraflı olarak. Ama daha sonrasında çöplerin arasından saçma sapan bir çöp yaratık çıktı ve Morty'nin oğlunu vurdu. Bu yaratık dış dünyaya çıkmak istiyordu ve çıkış kapısının Morty'den geçtiğini biliyordu. Bu yüzden onu rehin aldı ve yüzeye çıktı. Ama Kurtaratör mekana gelince elemanın işi bitti. Morty de kaçmaya başladı. Ama Kurtaratör yer altındaki yolları gördü ve savaş başladı. Morty'nin oğlu yer altında yaşayan çöpler tarafından tedavi edilmişti ve bir ayaklanma başlamıştı. Kurtaratöre karşı savaşmaya başladılar ve nihayetinde onu indirmeyi başardılar. Sonrasında bir süre daha burada vakit geçirdikten sonra Morty çıkış yolunu buldu ve tekrardan her şey tatlıya bağlandı. Ama bölümün sonunda Morty'nin oğlu yine Morty'yi kötü yansıtan saçma sapan bir kitap yazdı ve yine bizimkilerin nefretini kazandı. Şimdi sıra geldi sezon finaline. İlk sahnelerde Rick yeni kız arkadaşıyla güzel bir vakit geçiriyordu. Ama ilişkinin biraz daha ciddileştiğini fark edince karısı Diane'in anıları yüzünden kendini akışa bırakamadığını fark etti. Geçmiş onun peşini bırakmıyor ve bu yüzden geleceğini inşa edemiyordu. Sonrasında evine gitti. Ailesiyle konuşurken bir anda Jerry'nin sahip olmaması gereken anılara sahip olduğunu fark etti. Jerry artık Rick'i seviyor ve olmaması gereken anılarına göre Rick sanki onların her kötü anlarında destek için yanlarındaymış gibi hatırlıyordu. Tabii Rick hemen bu durumu araştırdı ve anlaşıldı ki önceki sezon videolarını izlediyseniz biliyorsunuz Rick kuş adam vardı biliyorsunuz. Onun zihnini kurtarmak için onun beynine falan girmişti. İşte o anlarda Rick'in daha genç bir versiyonunun anısı bilinç kazanmıştı. İşte bu anı bir şekilde Jerry'nin zihnine girmiş ve onun anılarını değiştirerek Rick'i iyi göstermişti. Rick bu durumu anlayınca hemen bu bilinçli anıyı Jerry'nin beyninden çıkardı ve bir yere hapsetti. Ve bu durum ona bir fikir verdi. Aynı Jerry'e yaptığı gibi kendi zihnindeki eski karısının anılarını da çıkarıp başka bir yere yerleştirdi. Bu sırada ise Rick'in bilinçli anısı rahat durmuyordu ve hapis olduğu yerden çıkmaya çalışıyordu. Ve nihayetinde tesadüf eseri bu eleman tam hapis olduğu yerden çıkacakken Beth odaya girdi ve bilinçli anı onun zihnine girdi. Ve zamanla onun anılarını manipüle etti. Ve kendisini ona çok iyi gösterdi. Ve annesi Diane'i kurtarması için onu eğitti. Rick'in Diane'in anısını bir yere hapsettiğini biliyordu. Ve bu arkadaş onu istiyordu. Bu yolda ise Beth'i kullanıyordu. İstemeden de olsa aslında iyi bir elemandı. Tabii tüm bu durumlar Beth'in tuhaf davranmasına neden oldu. Ama uzaylı Beth nihayetinde onun tuhaf davranışlarını fark etti ve neler olup bittiğini onunla konuşmak istedi. Ama Beth durmadı ve onu çiğneyip geçti. Beth ve anı Rick nihayetinde amaçlarına ulaştılar. Anı Diane Beth'in zihnine geçti ve anı Rick'le birlikte kavuşmayı başardılar. Ama Beth'in zihni yavaş yavaş karışmaya başladı. Çünkü Beth'in annesinin anısı Beth'in zihnindeki bir anıya ben de senin gibi bir anıyım falan filan diyerekten
gerçekten hikayeyi anlattı ve bu anının bilinç kazanmasına neden oldu. Kırılma noktası da tam burası oldu. Beth'in anılarındaki bilinçli anılar tüm Rick anılarının sahte bir Rick anısı tarafından yaratıldığını anlayınca onun hayatını almak için ellerinden geleni yaptılar. Anılar bilinç kazandıkça ise gerçek Beth kafayı yemeye başladı ve sıkıntılı hallere girdi. Tabii Rick durumu anladı ve onu durdurmak için elinden geleni yaptı. Nihayetinde ise onu yakalamayı başardı ve onu uyutup bu anılardan kurtardı. Herkese anı Rick'i sonsuza kadar yok ettiğini söyledi. Ama bölüm sonunda uzaya gitti ve anı Rick'le Diane'le konuşmaya başladı. Yani meğerse onları yok etmemişti. Onların iyi elemanlar olduğunu biliyordu. Tek amaçları birbirlerine kavuşmaktı. Ve Rick ise onlar için bir dünya olabilecek bir kapsül hazırladı ve onları oraya yerleştirerek ardından uzayın sonsuzluğuna yolladı. Onlar sadece bilinçli birer anı olduğu için ise sonsuza kadar bu kapsülün içinde yaşayabilecekti. Bu duygusal anla birlikte de Rick and Morty'nin 8. sezonu son buldu. Neyse, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı sakın ihmal etmeyin ki sıradaki muhteşem videolara erişebilin. Şimdiden teşekkürler. Bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.